Dünya üzerinde Türk bayrağına benzer birçok bayrak var. Bizler için akıllara ilk gelen Azerbaycan bayrağı olsa da yabancı birinin ilk görüşte bu Türkiye'nin bayrağı diyebileceği iki bayrak var. Bunlardan birisi Tunus bayrağı iken diğeri ise dünyanın öbür ucunda kalan Endonezya sınırları içerisindeki Aceh İmparatorluğu'nun bayrağı. Bu sembol ise bağımsızlık mücadelesi veren Özgür Aceh Hareketi'nin sembolü. 2004 yılında burada çok büyük bir tsunami felaketi yaşandı. Olayı haberleştirmek için bölgeye giden George Alagaya ise ilginç bir anısını paylaştı. Aceh'e indiğimde kendimi Türkiye'de sandım. Hayır, her yerde kebap dükkanları olduğu için değil. Belki inanmayacaksınız ama herkesin Türk bayraklı şapka giymesinden dolayı böyle bir fikre kapıldım. Yolda gördüğüm bir genç Acehli'ye neden şapkalarında Türk bayrağı olduğunu sorduğumda bana verdiği yanıt çok ilginçti. Kendi bayrağımız olan şapkayı giyersek 6 ay hapis yatıyoruz. Türk bayrağına kimse bir şey diyemiyor. Zaten Türkler bizim atalarımız sayılır ve biz bayrağımızı 500 yıl önce onlardan almışız. Bu açıklamaların üstüne George'un tepkisi şu şekilde oluyor. Şaşırdım kaldım. Tanrım, bu Türkler nerede yok? 100.000 abone hayalim için kanala abone olduysan devam edelim. Aceh Sultanlığı'nın bayrağının Türk bayrağına benzerliği bazı tarihçilere göre Osmanlı İmparatorluğu ile diplomatik ve dini bağlantılardan kaynaklanıyor. 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu, Aceh İmparatorluğu ile diplomatik ilişkiler kurmaya başladı. Bu dönemde Aceh Sultanlığı Portekizlilere karşı Osmanlı İmparatorluğu'ndan askeri yardım istedi. İki ülke arasındaki bu yakınlaşma Aceh bayrağının Osmanlı bayrağından etkilenmesine neden olmuş olabilir. Diğer örnek Tunus üzerine de biraz konuşmak gerekirse, bildiğiniz üzere Arap bayrakları genelde birbirine benzer oluyor ve kırmızı, yeşil, siyah ve beyaz gibi renklere sahiptir. Bu konuyu farklı bir videoda anlatacağım. O yüzden şimdilik detaylandırmıyorum. Fakat Tunus'un bayrağına bakacak olursak, diğer tüm Arap devletlerinden farklı olduğunu ve Türkiye bayrağını andırdığını görebiliriz. Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Kuzey Afrika'da, özellikle de Tunus'ta önemli bir etkisi vardı. Tunus, uzun yıllar boyunca Osmanlı hakimiyeti altında bir eyalet olarak kaldı. Dolayısıyla imparatorluğun bu bölgeler üzerindeki hakimiyeti, bölgenin kültürel, siyasi ve sosyal hayatında derin izler bıraktı. Elbette bu durum, bayrakta da kendini gösteren bir etkileşim haline dönüştü. Tunus bayrağı, 1831 yılında Tunus Beyliği'nin bayrağı olarak kabul edildi. Osmanlı İmparatorluğu'nun etkisi altında oluşturulan bu bayrak, beyaz bir hilal ve beyaz bir yıldızı kırmızı zemin üzerine taşımaktadır. Bu semboller, Tunus'un Osmanlı ile olan tarihsel ve kültürel bağlarını yansıtıyor. Elbette bu bilgileri okuyunca diğer Arap ülkelerinin neden bunu tercih etmemiş diye sorulması çok normal. Ama bu gerçekten başka bir tartışma konusu. Gördüğünüz gibi Osmanlı'nın etkileri Endonezya'dan Tunus'a dünyanın birçok yanında kendisini gösteriyor. Fakat Osmanlı bayrağını kullanma durumu sadece Müslüman nüfusunun fazla olduğu ülkelere has bir durum değildi. Hollanda gibi ülkeler de düşmanlarını korkutmak için Türk bayrağını kullanıyordu. Hollandalı tarihçi Arco Villebors'e göre 1600'lü yıllarda Prens Maurice İspanya'ya karşı Osmanlı'dan yardım istedi. Kendisine ulaşan cevaptaysa asker gönderme yerine Osmanlı flamasının kullanılması öneriliyor. Böylece Hollanda gemilerine çekilen Türk flamalarını gören İspanyollar Osmanlı'dan çekinerek geri dönüyor. Bu sebepten dolayı da Hollanda olası bir istiladan kurtuluyor. Günümüzde Hollanda'da Türkiye adında bir köy var. Anlatılanlara göre bu olaylardan sonra köylerine geri dönen askerler buraya Türkiye adını veriyor. Evet, Türkiye değil, Türkiye. Avrupa'daki Türk köyleri videomu izlerseniz bu konuda daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Her neyse, gördüğünüz üzere Türk bayrağı dünyanın çeşitli yerlerinde kullanılıyor. Peki bayrağımızın kökenleri nereye dayanıyor ve sembolist tarafları ne? Bunu anlamak için her zaman yaptığımız gibi tarihe yolculuk yapmamız gerekiyor. Osmanlı İmparatorluğu gerçekten çok büyük bir coğrafyaya yayılan bir devletti. Fakat kuruluşta bir bayrağı değil, sancağa sahipti. Burada gördüğümüz gibi kırmızı bayraklar ta ilk dönemlerde bile kullanılıyordu. İlk dönemlerde sembol olarak Zülfikar kullanılıyordu. Fakat Yavuz Sultan Selim döneminde farklı renklerin farklı sembollerle birleştirildiğini görüyoruz. Orada kırmızı bir sancak altında toplanırken padişah ise beyaz bir sancak taşıyordu. Kırmızı ve beyaz gibi iki ana unsur renk bu dönemde oldukça öne çıkıyor. Bu nedenle bu renklerin daha sonra Osmanlı ve Türk bayrağında kendine yer bulmuş olması bizi pek de şaşırtmamalı. Fakat konu renklerin üzerindeki sembollere geldiğinde işte orası hali ilginç. Bazı kaynaklara göre hilal tasarımının 1453'te İstanbul'un fethiyle geldiği söylenir. Kimi yabancı tarihçilere göre bu tasarımın Bizans sembolü olabileceği düşünülüyor. Teyit etmek zor olsa da
4. yüzyıla ait bazı Bizans İmparatorluğu sikkelerinde gerçekten de bu sembol görülüyor. Fatih'in kendisine Kaiser dediği bilinse de ay ve yıldız sembolünün tek köken noktasının Bizans olduğu kesin değildir. Dilerseniz bu konuyu yorumlarda medeni bir şekilde tartışabilirsiniz. Benim yapacağım yorum bu kadarla sınırlı. Ve geldik Osmanlı'nın bayraklarında kullanmış olduğu yeşile. Yeşil, Müslüman dünyası için hali önemlidir ve çeşitli sultanlar tarafından sıkça giyilmiş, çeşitli bayraklarda da yer almıştır. Günümüzde birçok Arap devleti de kendi bayraklarında hala yeşili kullanıyor. Pekala, Türk bayrağı günümüzdeki haline nasıl ulaştı? Açıkçası Osmanlı içerisinde birçok bayrak olduğunu söylemiştim. Osmanlı donanmasının da kendisine ait flamaları vardı. Burada kırmızı ve yeşille birlikte bir yıldız ve hilal görebiliyoruz. Biraz daha sonralarında hilali olan ancak yıldızsız mavi ve morun çeşitli tonlarını içeren birkaç bayrak daha var. Ancak 1793'te bir ferman yayınlandı ve Osmanlı donanmasındaki tüm ticaret gemilerinin aynı bayrağı taşıması gerektiği belirtildi. Birçok Avrupa devleti de bu kararı kendi ticaret gemileri için uyguluyordu ki böylece hangi geminin nereden geldiği kolayca tespit edilebiliyordu. Osmanlı, üzerinde beyaz bir hilal ve 8 köşeli bir yıldız bulunan kırmızı bayrağı tercih etmişti. Sonrasında 1844'te bu bayrak Tanzimat reformlarının bir parçası olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun resmi bayrağı haline geldi. Bu dönemde bayraklardaki renkler arasında bir ayrım yapılmaya başlandı. Yeşil renk dini bayraklar için ayrılmışken kırmızı renk ise laik bayrakların rengi haline dönüştü. Dini ve laik bayrak arasındaki bu ayrımı hem hilal ve yıldızlı bir kırmızı bayrak hem de hilal ve yıldızlı bir yeşil bayrak bulunan 1882'de kabul edilen Osmanlı İmparatorluğu'nun armasında görebiliriz. Bu, halifenin Osmanlı İmparatorluğu içerisinde kontrolü altındaki Müslümanlar için hem laik hem de dini bir lider olduğunu yansıtmaktadır. 1887'de Rus-Türk Savaşı'nın başlamasıyla birlikte hilalin batıda sadece Osmanlı İmparatorluğu ile değil, genel olarak İslam'la ilişkilendirilmeye başladığını görebiliriz. 1923'te Türkiye Cumhuriyeti resmen kurulduğunda bayrak olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun son bayrağı alındı. Çünkü evet, kendisini Osmanlı İmparatorluğu'nun halefi olarak görüyordu. Yani Osmanlı'nın kendisini Selçuklu halefi gördüğü gibi. Fakat 1936 yılında bayrak üzerinde bazı küçük değişiklikler yapıldı. Hilalin konumu, kalınlığı ve yıldızın üzerindeki köşe sayısı yeniden düzenlendi. Bu düzenlemeler günümüzde kullanmış olduğumuz Türk bayrağını bize verdi. Elbette günümüze ulaşan Türk bayrağı üzerine bazı rivayetler de var. Çanakkale Savaşı'nda bir askerimiz şehit olurken kanı suya akıyor ve kırmızıya dönen suya tepeden ay ve yıldız yansıyor. Bu ve bunun gibi birçok halk rivayeti var. Açıkça söylemek gerekirse bu rivayetler bana Çanakkale ziyaretlerimde anlatılmıştı. Fakat net bir şekilde söyleyebilirim ki biz bu bayrağı Çanakkale Savaşı'nın öncesinde de kullanıyorduk ve günümüzde kullanmış olduğumuz Türkiye bayrağı Osmanlı bayrağından açıkça esinlenmiştir. İlginç olan şey Osmanlı bayrağının özellikle Kuzey Afrika'da Osmanlı İmparatorluğu'nun halef devletlerinin bayraklarına ilham vermiş olmasıdır. Özellikle Cezayir, Libya ve Tunus'un bayraklarında görebiliriz ki hepsi eski Osmanlı bayrağında olduğu gibi hilal ve yıldız formuna sahip. Eğer Libya'ya, Tunus'a veya Cezayir'e gidenleriniz varsa oradaki insanların fikirlerini aşağıda bizimle paylaşabilirsiniz. 100.000 abone yolunda kanala abone olmayı unutmayın. Çok az kaldı. Yıl sonuna kadar 100.000 olmak istiyorum. Sizce bir sonraki videoda hangi bayrağın tarihini incelemeliyim? Yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.